8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konumuz dermatoloji uzmanı, uzman doktor Neslihan Fişek İzci. Neslihan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler sizler. Bizler de iyiyiz. Sabah gördük sizleri. Çok daha güzel açtık açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Çünkü bilgilerde bakıyorum çok güzel bilgiler vereceksiniz bize. Onun için kulaklarımızı ve seslerimizi açalım diyorum. Hocam LIFU ya da lineer fokuslu ultrason nedir? Bu özellikle yüz toparlama için kullanılan cerrahi dışı uygulamaların içerisindeki en popüler olanı. Popülerlerden Biraz birisi, bahseder misiniz? Teknolojisi nedir? Eskilerden ne farkı var? Şimdi fokuslu ultrasonları biz çok uzun zamandır kullanıyoruz aslında. Yüksek yoğunluklu fokuslu ultrason diye geçiyor bunlar cilt gençleştirmede. Lineer teknoloji son dönemlerde popüler olan, kullanıma giren bir teknoloji. Lineer teknolojide atışları biz daha hızlı yapıyoruz, daha etkili sonuçlar alıyoruz ve işte bir tık daha ağrısız olabiliyor. Ağrısı gitti. Yani şöyle, fokuslu ultrason zaten hani çok ağrılı bir işlem değil ama hani hassasiyet yapabiliyor bazı hastalarımızda. Ondan sonra bu lineer ultrasonda bu hassasiyeti biz daha az hissedebiliyoruz. Peki daha mı hızlandı? Yani o teknik atışlara göre bir de o önemli Çok bir hızlı şey. atış yapıyor hocam. Evet. Yani eski sistemlerde DOT denilen sistemlerde tık 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 diye atış yapar. Lineerde yani zaten çizgisel adından da anlaşılacağı gibi tık tek atışta gidiyor. Peki hastadaki onarım süreci mi de yavaşladı mı ya da hızlandı mı bununla ilgili? Onarım süreci aynı. Şimdi fokuslu ultrasonlarda biz işlemi yaptığımız zaman ortalama bir %30 etkisini ilk anda ortaya çıkıyor. İlk anda görüyoruz. Biliyorsunuz vücutta kolajenin salınımı için de belli bir süre gerekiyor. Evet. Ortalama 3 ay gibi bir süre gerekiyor. Biz fokuslu ultrasonu yaptıktan sonra maksimum etkiyi 3. ayda görüyoruz. Tabii etkisi hani birinci yapıldığından itibaren giderek artarak devam ediyor. Peki şöyle, şimdi vücutta kolajen sentezi oluyor ama biz yanıklı hastalardan siz de bilirsiniz. Yani bu tip hastalarda biliyorsunuz ilk başta çok yoğun bir kolajen sentezi olur, böyle sertleşir falan. Daha sonra vücut tarafına o kolajen günden güne emilir ve yumuşar. Bu lineer fokuslu ultrason tedavisinin bir gerileme zamanı da var mı? Yani seans aralıkları açısından yılda bir, mesela 2 yılda bir gibi. Şimdi zaten fokuslu ultrasonların etkisi genellikle 1-1,5 yıl kadar devam ediyor. Sonuçta bir yaşlanma sürecimiz var, hani aging Her diyoruz. geçen Biz gün. evet her geçen gün yaşlanıyoruz. Bütün yaptığımız bizim bu işlemler yaşlanma sürecine karşı geliyor ya da orada süreci durduruyor. Sonuçta ben hastalar işte karşımıza geldiğinde yani kozmetik işlemlerden sonra işte dolgu, botoks, mezoterapi çok fazla soruyorlar. İşte yüzüm eskisine ne zaman döner veya eskisinden daha kötü olur mu? Siz de karşılaşıyorsunuzdur bu sorularla. Şimdi işlem yaptırdığınız zaman o süreyi durduruyorsunuz veya geri gidiyor o süre. Yaptırmadığınız sürece o yaşlanma süreci artarak devam ediyor. Siz orada yaşlanacağınıza devam ediyorsunuz. Sonuçta bu süreçten biz ne kadar kâr etsek bu bir kazançtır bizim için. Peki hocam LIFU'dan bahsetmiştik. LIFU etki mekanizması nedir ve derinin kaç katman altına gidiyor? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Bu işlemi biz çeşitli başlıklar kullanarak yapıyoruz. Bizim farklı derinliklere ulaşan başlıklarımız var. Bu farklı derinliklere ulaşan başlıklar farklı katmanlarda farklı etkileri oluyor. Mesela başlıklar işte 13 milimden 2 milime kadar uzanabiliyor. Biz 13 milimlik, 9 milimlik başlıklarla yağ dokuya müdahale ediyoruz. Veya 4,5 milimlik başlıkla yüzümüzü, derimizi asan askılayıcı bir katmanımız var, SMAS dediğimiz, oraya müdahale ediyoruz. 3 milimle dermise müdahale ediyoruz. Bu 2 milimle yine yüzeyel dermise müdahale ediyoruz. Bu cihazın her ulaştığı yerde, her derinlikte farklı sonucu oluyor. Yağ dokuya müdahale ettiğiniz zaman ne oluyor? İşte zamanla artan gıdımız, buldoklarımız, ondan sonra bunlar yağ dokusu küçülüyor ve sıkılaşıyor. SMAS'a müdahale ettiğimiz zaman yaşla yine artan, sarkan katmanı güçlendiriyor, sıkılaştırıyor. Yani kişiye özel mi? Ve kişinin durumundaki o sıkıntıya özel mi çalışılıyor hocam?
Tabii yani hangi hastayı siz gördüğünüz zaman hasta işte ince yüzlü bir hasta mı, yağ dokusu fazla mı, kırışıklığı mı fazla yoksa sarkması mı fazla? Siz önce hastayı o ön değerlendirmemiz bizim çok önemli tabii. Hastayı değerlendiriyoruz ve hangi bölgede hangi uygulamayı yapacağımıza, hangi bölgede kaç milimetre ile çalışacağımıza o şekilde karar veriyoruz. Hocam peki yaş sınırlamanız var mı? Ya da endikasyon olarak sonuçta deri herkeste farklı. Kimi insanda yani kalın deriler var, ince deriler var. Yani bir sınırınız var mı? Yani bu hastaya bu teknik olmaz, bu tedavi uygulanamaz, başka bir tedavi uygulamak gerekir dediğiniz hasta grupları oluyor mu? Yani kimler bu yöntemden faydalanabilir? Evet. Şimdi biz ileri sarkması olan hastalarda tabii ki işte cerrahi veya ip uygulamalarını daha fazla öneriyoruz ama bu işlemde ameliyatsız yüz germe diye yüz gençleştirme olarak geçiyor ve uyguladığımız hastalardan gerçekten çok mutlu, olumlu dönüşler oluyor. Şimdi sarkması olmayan, işte cildi genç olan hastalara zaten öyle bir ihtiyacımız olmuyor çok genç yaşta ama 30'lu yaşlardan itibaren zaten bizim sarkmamız başlıyor. Mesela 40 yaşında hastamız geliyor, hiç sarkması yok, işte derisi sert. O hastada herhangi bir işte uygulamaya, ya şöyle diyeyim, herhangi bir fokus ultrasona gerek olmuyor ama 30 yaşında hastam geliyor, işte cildi esnemiş, gıdısı sarkmış. O tip hastalarda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Burada biraz yine ihtiyaca göre karar veriyoruz. İhtiyaç ve hekim bence. Hekimin kararı çok önemli hocam. Evet. Ağrılı mı peki bu bahsettiğiniz işlem? Yani ne kadar ben gelsem ne kadar zamanda işlem oluyor? 15-20 dakika, 30 dakika, öğle arası gibi gelinip günlük hayatımıza devam edebilir miyiz? Ortalama bir 30 dakika sürüyor. Hızlı olmasına rağmen bizim etkili sonuç için belli sayıda bir atış yapmamız gerekiyor. Yüz ve boyun taramalarımız da daha uzun sürüyor tabii. Ağrılı değil, bazı hastalarımızda hassasiyet olabiliyor. Genellikle bunu işte elektriklenme veya iğne batması veya bir ısı enerjisini hissetmek şeklinde tarif ediyorlar ama bu hani tolere edilmeyecek, ondan sonra işte Yani genel anestezi gibi bir şeyle yapılmayacak. Hiç gibi bir şeyle. Yok, hiç gerek olmuyor. Normal gerçekten. çok rahatlıkla yapılabilecek evet, hiç bir şey. gerek olmuyor. İşlem sonrası da çok konforlu geçiyor. Biz tabii mutlaka 8 saat sıcaktan, saunadan, o tip uygulamalardan uzak tutuyoruz hastayı. Güneş koruyucu mutlaka öneriyoruz. Bazen ödem olabiliyor, bazen hafif eritem olabiliyor ama bunlar da gün içinde geriliyorlar tamamen. Peki işlemin bir komplikasyonu olabiliyor mu? Herhangi bir komplikasyonu var mı? Yan etkisi var mı? Bütün yanlış uygulamalarda hocam komplikasyon çıkabilir. Siz işte burada çok fazla enerji gereğinden fazla veya o enerji verirseniz siz orada kızarıklık oluşturabilirsiniz, yanık oluşturabilirsiniz. Yağ dokuya çok fazla müdahale ederseniz belki atrofi oluşturabilirsiniz. Sonuçta bu işlemin çok uzman ellerde bilirkişiler tarafından yapılması gerekiyor. Aslında bu soruyu sormamın sebebi de buydu. Evet hocam. Çünkü bu yöntemi, bu cihazı şimdi her alan bir sürü yer söz konusu. Oysa ki doğru endikasyonu, bakın ilk sorumda doğru endikasyondan bahsettim, ikinci sorumda da yan etkilerinden bahsettim ki özellikle hakikaten bu tip cihazlar, uygulamalar gerçekten bu işin profesyonelleri olan hekimler tarafından uygulanmalıdır diye burada altını çizerek bir uyarıda bulmuş olayım. Hasta için normal sosyal hayatına, yaşama dönebilir. Sanki 30 dakika kolaymış gibi gelebiliyor. Ama gerçekten cihazın yaptığı bir işlem, hasar, onun sonrasındaki kontrolünün hekimlere bırakılması çok daha doğru oluyor hocam. Şimdi hastalarımız, danışanlarımız bize geldiği zaman komplikasyonlarla ilgili sorduğu zaman ben işte %100 %100 komplikasyon gelişmez, öyle bir garanti vermek Kesinlikle. çok zor hastaya. Ama her zaman şunu söylüyorum. Bir komplikasyon geliştiğinde nasıl müdahale etmek gerekebilir? Eğer sizin işlem yaptırdığınız kişi komplikasyon geliştiğinde size müdahale edemiyorsa, o süreci yönetemiyorsa o kişi uygulamayı yapmak için doğru insan değildir. Hocam vermiş olduğunuz güzel ve güncel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Birçok sorumuza cevap verdiniz gerçekten. Altınıza sağlık. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun.
8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı, uzman doktor Neslihan Fişek İzci'ydi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.